Bu oyuncak bebekler son derece korkutucu. Bu oyuncak bebekler inanılmaz derecede ürkütücü. Ve bu oyuncak bebekler lanetli. Evet, yanlış duymadınız. Bu oyuncak bebekler, az sonra anlatacağım oyuncak bebekler lanetli. Çünkü kiminin saçı durduk yere uzuyor. Kiminden kurtulmak istediğiniz zaman nereye bırakırsanız bırakın size, evinize geri dönüyor. Kiminin ise bulunduğu ortamdaki insanlar ya hastalanıyor ya da teker teker ölüyor. Araştırmamı ilk yaptığımda okuduklarım karşısında resmen hayrete düştüm. Başta pek inanmadım. Fakat araştırmamı derinleştirdikçe, insanların başına gelenleri çeşitli kaynaklardan okudukça gerçekten bu olayların yaşandığına ben de inandım. Evet, oyuncak bebeklerin gizemli, ürpertici, korkunç ve bir o kadar da sırlarla dolu dünyasına hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, Gizemli Vakalar Denizi'nden hepinize merhaba. Ben Deniz. Kendimi bildim bileli, ürpertici korku hikayeleri, seri katiller, çözülememiş gizemli vakalar ve sırlarla dolu, ortadan kaybolmuş insanlarla ilgili olaylar hep ilgimi çekmiştir. Ve bu konularla ilgili uzun zamandır bir YouTube kanalı açmak istiyordum. Kısmet bugüneymiş. İlk videomu da insanların başına gelenleri okudukça, araştırdıkça resmen ürperdiğim, tüylerimi diken diken eden, hayretler içinde kaldığım bir konu üzerine çekmek istedim. Ünleri dünyaya yayılan, lanetli sayılmış, birbirinden korkunç oyuncak bebeklerin gizemli ve sırlarla dolu hikayeleriyle. Bu oyuncak bebekler hiçbirimizin alışkın olduğu gibi değil. Çok ama çok farklılar. Gülümsemelerinin, bakışlarının ardındaki o tehlikeli, korkunç ifade resmen tüylerinizi diken diken edecek türden. Eminim ki birçoğunuzun bu videoyu izledikten sonra oyuncak bebeklere bakış açısı değişecektir. Kendimden biliyorum, resmen benimki öyle oldu. Hadi o zaman hiç vakit kaybetmeden bu lanetli oyuncak bebeklerin gizemli, korkutucu, ürpertici dünyasına hep birlikte göz atalım. Evet arkadaşlar, ilk lanetli bebeğimiz Robert. Bu bebek Robert Eugene Otto'ya ait. 1904 yılında Otto'nun dedesi bu bebeği bir Almanya seyahati sırasında alıyor. Eve döndüğünde Otto'ya doğum günü sürprizi olarak bu oyuncak bebeği armağan ediyor. Muhtemelen şu anda üzerinde gördüğünüz kıyafet de Otto'nun küçüklüğüne ait bir kıyafet. Küçük Otto kendisine armağan edilen bu bebeği çok seviyor. Sürekli onunla oyunlar oynuyor. Tabii bebekte hiçbir şekilde bir tuhaflık yok. Otto büyüyor, evleniyor, karısı vefat ediyor. Ardından kendisi vefat ediyor. İşte ne olduysa Otto vefat ettikten sonra ortaya çıkıyor. 1974 yılında Otto'nun ölümünden sonra komşularının şahit olduğu bazı olaylar bebek Robert'ın lanetli olduğu söylentisini yayıyor. Çünkü bebek Robert pencerelerden bakıyor. Evden kıkırdamaya benzer çocuk sesleri duyuluyor. Bebek Robert kimi zaman çatı katında görülüyor ve değişik yüz ifadeleri kullanıyor. Aradan birkaç zaman geçtikten sonra ev başka birine satılıyor. Evin yeni sahibi bebeği hemen bir müzeye bağışlıyor ve ondan kurtuluyor. Tabii bebek Robert müzeye geldikten sonra da gariplikler, tuhaflıklar devam ediyor.
Çünkü müzeyi ziyaret edenler Robert'ın izinsiz fotoğrafını çekip onunla ilgili alaylı konuşanlar eve döndükten sonra başlarına çok garip ve ürpertici bir takım olayların geldiğini, kesinlikle Robert tarafından lanetlendiklerini söylüyorlar. Ayrıca müzenin hediyelik eşya satan bölümünde replika Robert bebeği alan dünyaca ünlü müzisyen Ozzy Osbourne bebeği aldıktan sonra sağlık durumunun bozulduğunu ve bu bebeğin kendisini lanetlediğini açıklıyor. Şu anda ekranda gördüğünüz Robert'a lütfen dikkatlice bakın. Sizce de tüyler ürpertici değil mi? Peki bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Evet arkadaşlar, sıradaki lanetli bebeğimiz Harold. Harold'un hikayesi de son derece korkutucu. Lanetli olaylar zinciri 2003 yılında başlıyor. Harold, lanetli bebek olarak satışa çıkıyor ve birisi tarafından satın alınıyor. İşte ne olduysa bebek eve geldikten sonra başlıyor. Tuhaf olaylar zinciri, ölümler ve hastalıklar. Bebeği satın alan kişinin kedisi aniden hiçbir sebep yokken ölüyor. Ve bebeği satın alan kişinin inanılmaz derecede korkunç migren ağrıları başlıyor. Her ne hikmetse eşiyle durduk yerde boşanıyor. Ve gecenin belirli saatlerinde ortada hiç çocuk yokken bodrumdan oyun oynayan, gülen çocuk sesleri geliyor. Ve elbette başına gelen onca kötü olaydan sonra Harold'ı satıp ondan kurtuluyor. Çok kısa bir süre sonra Harold'ı başkaları sahipleniyor. Harold elden ele, evden eve dolaşıyor ve gittiği her evde hastalıklara ve ölümlere sebep oluyor. Evet arkadaşlar, sıradaki lanetli bebeğimiz Okiko. Yıl 1918. 17 yaşındaki ekici Suzuki çok sevdiği güzeller güzeli kız kardeşi Okiko için bir oyuncak bebek satın alır ve ona armağan eder. Okiko kendisine armağan edilen bu oyuncak bebeğe o kadar çok bağlanır. Onu o kadar çok sever ki uyurken bile yanından ayırmaz. Sürekli onunla oyunlar oynar, saçlarını tarar. Maalesef çok kısa bir süre sonra, yaklaşık 1 yıl sonra Okiko çok ağır bir hastalığa yakalanıp hayatını kaybeder. Ailesi çok sevdikleri kızları Okiko için bir mabet, bir sunak yaparlar ve sunağın ortasına da kızlarının sevdiği bebeği yerleştirirler. Aradan kısa bir zaman geçtikten sonra Suzuki ailesi sunağın ortasına yerleştirdikleri bebeğin saçlarının uzadığını fark ederler. Ve bebeğe kızlarının ruhunun geçtiğini düşünürler. Aile 1938 yılında Manenji Tapınağı'na Okiko bebeği bağışlarlar. Şu anda Okiko bebek bu tapınakta. Ve inanır mısınız bilmiyorum, saçları 25 santimetre uzunluğunda ve dizlerine geliyormuş. Çok tuhaf, çok ilginç değil mi? Evet arkadaşlar, şimdi anlatacağım lanetli oyuncak bebek beni en çok korkutan, en çok ürküten bebek oldu. Olay Singapur'da geçiyor. Singapur'da bir sokakta ağacın altında gözleri Bismillah yazılı bir bezle kapalı, tuhaf görünümlü bir bebek bulunuyor. Buraya kadar her şey normal. Sanki çocukların aralarında oynadığı bir oyun, bir şaka gibi. Fakat anormal olan bebeğin bulunduktan sonraki süreçte yaşanıyor. Bebeğin sahibini tanıyanların söylediklerine göre bebek, kalın, orta yaşlı bir kadın sesiyle Malay dilinde konuşuyormuş. Bebeğin sahibi bebekten kurtulmak için onu nereye atarsa atsın, ne kadar uzakta bırakırsa bıraksın, eve döndüğünde bebeği
karşısında buluyormuş ve evin içinde bebek sürekli korkutucu bakışlarla kendisini izliyormuş. Bebeğin sahibi son çare olarak Müslüman bir hocadan yardım istemiş. Hoca bebeği inceledikten sonra çok büyük bir dehşete kapılmış ve bebeğin içinde büyük bir lanet olduğunu söylemiş. Bismillah yazan bir bezle okuyup üfleyerek bebeğin gözlerini kapatmış ve şöyle demiş: bu bebeğin gözlerini kim açarsa, bu Bismillah yazılı bezi bebeğin gözlerinden kim kaldırırsa bu büyük lanet ona geçecek. Bebeğin sahibi hocanın anlattıklarından sonra çok daha büyük bir korkuya kapılmış. Hoca evden gidince bebeğin gözündeki Bismillah yazılı mühürlü beze hiç dokunmadan onu sokağın ortasındaki bir ağacın altına bırakıp kaçmış. Bebeğin bulunduğu güne dönecek olursak, o gün, aynı gün çok tuhaf olaylar yaşanmış. Bir cinayet ve bir intihar vakası. Ve bu olaylar resmi polis kayıtlarına da geçmiş. Olay basına yansıdıktan sonra Singapurlu din adamları da konuya kayıtsız kalamamış ve yaptıkları açıklamalarda bunun çok büyük bir büyü vakası olduğunu söylemişler. Evet arkadaşlar, bu olayın en garip, en korkutucu bölümüne geliyorum. 2015 yılından beri bu bebek kayıp ve yapılan tüm aramalara rağmen hiçbir yerde bulunamıyor. Evet arkadaşlar, bakın yanımda kim var? Benim güzeller güzeli bir tanecik lanetsiz oyuncak bebeğim. O kadar çok korkutucu ve ürpertici bebekten sonra benim bir taneciğimi sizlerle tanıştırmak istedim. İnanır mısınız? Onu ilk gördüğüm an resmen aşık oldum. Sapsarı saçları, pembe elbisesi ve mis gibi kokusuyla beni kendisine aşık etti. O kadar çok bebeğim oldu ki hepsine bir isim koymuştum. Ama nedense ne gariptir ki bu bebeğe hangi ismi koyduğumu hatırlamıyorum. Bu tatlı kızıma çok güzel bir isim bulalım. Evet, ilk videomun sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup bildirim zilini açıp güzel yorumlarla bana destek olursanız çok sevinirim. Size tatlışımla veda etmek istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.